Bu herkesin anlattığı dişil enerji ne? Bu herkesin anlattığı ve çok yanlış anlaşılan dişil enerji ne? Bugün bunu konuşalım mı? Daha önce dişil enerjiyi bilimsel olarak yükseltmekle ilgili bir video çekmiştim ve sizler de çok sevmiştiniz. O yüzden şimdi bir video daha geldi. Ve bugüne kadar dişil enerjiyle ilgili duyduğun bütün her şeyi unut. Çünkü dişil enerji senin sandığından çok daha fazlası. Dişil enerji makyaj yapmak değildir. Dişil enerji kadın olmak da değildir. Dişil enerji senin zorlayarak elde edebileceğin bir şey de değildir. Senin saçınla, kıyafetinle, hiçbir şeyinle ilgisi yok. Dişil enerji senin içinde zaten var. Ben sadece sana bugün bunu hatırlatacağım ve o dişil enerjiyi bilimsel olarak nasıl yükseltebilirsin? Bir psikolog ve bir nörobilimci olarak hangi psikolojik ve bilimsel davranışlarla içindeki o dişil enerjiyi yükseltebilirsin? Dişil enerjini yükseltecek davranışlar nelerdir? Bugün bunları konuşacağız. Çünkü dediğim gibi bu çok yanlış anlaşılan bir konu. Ben de zaten o yüzden bu videoyu çekiyorum. Dişil enerji senin içinde var. Dişil enerji herkesin içinde var. Sadece İnsanlar bunu bilmiyor. Çünkü günümüzde o kadar yanlış anlatılan bir konu ki aslında en kutsal konu, en önemli konu ama sanki ruj sürmek dişil enerjini arttırır, sanki buranı böyle yapmak dişil enerjini arttırır gibi o kadar bilgi kirliliği olan bir konu ki ve bu gerçekten çok üzücü. Ama merak etme çünkü bu video senin karşına çıktı. Hem bilimsel hem psikolojik olarak dişil enerjini nasıl arttırabileceğini bugün bu videoda öğreneceksin. Senden isteğim kalem kağıt alabilirsin, buradaki maddeleri not alabilirsin ama bu maddeleri uygulamanı istiyorum. Bu maddeleri uyguladığında dişil enerjinin nasıl yükseldiğini, nasıl o yaratıcı, o güçlü enerjide olduğunu sen de fark edeceksin ve insanlar da fark edecek. Hem sen hem dışarısı bunu fark edecek. Eğer dişil enerjini yükseltmek istiyorsan o halde videomuza başlayalım. Videoya başlamadan önce kanala hoş geldin. Ben Beste Doğa Güven. Eğer kanala abone değilsen videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma lütfen. O halde hazırsan videoya başlayalım. Dişil enerjimizi yükseltecek birinci maddemiz, birinci tavsiyemiz almayı öğrenmek. Dişil enerji aslında almakla güçlenir. Ama burada bahsettiğim insanlardan hediye almak değil, küçük de olsa bir iltifat almak veya küçük de olsa bir yardım kabul edebilmek. Ama günümüzde birçok kadın sürekli vermeye alışmış durumda. Ama birazcık almayı da öğrenmen gerekiyor. İlişkilerinde, ailende, arkadaşlıklarında hep veren kişiysen burada bir sıkıntı vardır. Çünkü değerli olmanın yolu sürekli ben bir şey vermeliyim, sürekli ben bir şey yapmalıyım gibi düşünmüş ve bunu beynine bu şekilde kodlamış olabilirsin. Tabii ki de bu senin suçun değil. Tabii ki de bu büyük ihtimalle senin zaten çocukluktan beri yaşadığın olaylar sonucu karakterinin böyle oluştuğu anlamına geliyor. Sonuçta bunu yine videolarımı izleyenler bilecek ki bize biz yapan şeylerin hepsi aslında çocukluğumuzda şekilleniyor. Yani eğer böyle biriysen almayı değil daha çok vermeyi yapan biriysen de kendine kızma. Aslında bu kötü bir şey değil. Bu senin suçun olan bir şey değil. Ama yine de bunu azaltmayı denemeni isterdim. Ama öz sevgi ve öz değer birazcık da alabilmekten geçiyor. İltifat kabul etmek, bir yardım kabul etmek, güzel bir şey alabilmek çevreden. Aslında bu da bir dişil enerjidir ve öz değerdir. Mesela biri sana iltifat ettiğinde yok öyle değilim deme. O iltifatı kabul et. Dediğim gibi almaktan kastımız burada maddesel bir şey de değil. Tatlı bir iltifat almak veya sevgiyi almak da aynı şekilde. Mesela bu çok unutulan bir şey. Bazı insanlar sevgiye kabul veremiyor ve bazı insanlar dediğimde toplumun belki de %90-80'i o derece yüksek. Sevgiye kabul vermemek, değere kabul vermemek, bunu da kabul etmek, sevgiyi kabul etmek, sevilmeyi kabul etmek, değer görmeyi kabul etmek. Genel olarak almayı bilmek, sevgiyi de almak, değeri de almak, saygıyı da almak insanlardan mesela toplumdan. Ya da birisi sana minik bir yardım etmek istedi. Hemen şey deme, ya sana zahmet olur yapma, hiç gerek yok değil. Tabii ki de bunu demek yine kibarlıktır. Diyelim ki elinde fazlaca çanta var ve birisi sana bunu taşımayı teklif etti ve sen ona ya hayır taşıma, yorulma, hiç gerek yok deyip belki o yükü taşımak sana zor gelebilir. Bu noktada birinin sana yardım etmesini kabul etmek. Yani vermek değil, orada o almayı kabul etmek, o yardımı kabul etmek. Tabii ki de yine nazik olarak işte sana zor gelmesin, sana zor olmasın gibi kibarca bunu söylemek ama sonra da o yardımı alabilmek. Sürekli her şeyi ben yapacağım, sürekli hayır demek değil. Güzel olan şeylere de kabul vermek. Yani bazen artık almayı da kabul etmek. Her zaman vermek olmaz. Çünkü onu almak ben buna layığım demektir beynin için. Ben buna layığım, ben buna değerim. Bu her şey olabilir. İltifat almak,
sevgi almak, değer almak, saygı almak, bir yardım almak, onu kabul etmek aslında. Sen bunu yaptığında ben buna değerim diyorsun ama bunu yapmadığında buna değer değilim ve ben buna layığım hissi öz saygının en saf halidir. Öz saygı dediğimiz şey zaten ben buna değerim ve aynı şekilde de öz sevgi ve öz değer. Senin sevgiyi kabul etmen, sevgiyi alabilmen demek zaten öz sevgiden kaynaklanan bir şey. Kaynağında öz sevgi var ki sen bunu alabiliyorsun. Yani aslında bu senin beyninin kendini sevdiğinin de göstergesi olacak. Kendine değer verdiğinin ve kendine saygı duyduğunun beynine kanıtı olacak. Beynine psikolojik olarak ben değerliyim hissini iletmiş olacaksın. O yüzden sana tavsiyem bugünden itibaren eğer sadece sürekli veren kişiysen her türlü ilişkiden bahsediyorum. İlla romantik bir ilişkiden bahsetmiyorum. İlla ailenden, arkadaşlarından birinden bahsetmiyorum. Sadece vererek olmaz. Hayatta bazen almayı da kabul etmen gerekir. Bir diğer maddemiz sezgilerine güven. Dişil enerji sezgisel zekayı kullanır. Sezgi ise bilinçaltının sana gönderdiği mesajlardır. Mantık beyninin sol yarım küresindedir. Sezgi ise sağ yarım küresindedir. Ve sağ yarım küre yaratıcılıkla, duygularla, görsellerle bağlantılıdır ve sezgilerle. Sezgileri dinlemek, hayatı kontrol etmek değil, o hayatın o akışına güvenmektir. Her şeyi bilmek zorunda değilsin. Hayatta her şeyi bilmek zorunda değilsin. Her şeyi kontrol etmek zorunda değilsin. Ama hisset. Hisset, her şeyi hisset. Bulunduğun şu an o bedeni hisset. O sezgilerini, o duygularını hisset. Sana çok net söylüyorum ki bazen bir şeyleri bilmeden o şeyleri hissedebilirsin. Mesela bir insanı tanımadan, o insanın tüm özgeçmişini bilmeden, o insan kimin nesidir, o kimdir, nedir, nasıl biridir diye onu tanımadan o kişiyi hissedebilirsin sezgilerinle. Sende bu güç var ama sen bunu bilmiyorsun, sen bunu kullanmıyorsun. Sezgilerin var senin. Sezgilerinle bütünleşmen lazım. Dediğim gibi sezgilerinle bütünleş. O senin kıymetli hazinen aslında. Dişil enerji zaten sezgidir, yaratımdır. Bir diğer maddemiz bedeninle bağ kurmak. Dişil enerji sadece zihinde değil, aynı zamanda da bedendedir. Dişil enerji bedeni hissederek, o duyguları fark ederek, dokunarak ve nefes alarak kendini bulur. Bunun için çok fazla zamanını ayırmana gerek yok. Bunun için saatlerini harcamana veya çok büyük çabalar göstermene de gerek yok. Sadece birkaç dakika yeterli. Ve bunu hepimiz biliyoruz ki eminim her şeye birkaç dakika bulabiliyorsun. Sosyal medyada kaydırmak için vaktin var. Müzik dinlemek için vaktin var. Aslında uyumak için de vaktin var. Ama neden kendine, kendi bedenine, kendi dişil enerjine ayırmak için vaktin yok? Eminim buna da vakit bulacaksın. Senden sadece şu çalışmayı yapmanı istiyorum. Gün içinde sadece birkaç dakikanı ayır ve elini kalbine koy. Kalbimiz aslında bizim en çok o sevgi enerjisini hissettiğimiz vücudumuzdaki yerimiz, bedenimizdeki yerimiz. Elini kalbine koy ve sonra da kendini seveceğin, kendi öz değerini arttıracak cümleleri kendine tekrarla. Bu her şey olabilir. Ben değerliyim, ben seviliyorum, kendimi seviyorum, olduğum kişiyi seviyorum. Dişil enerjini hissedeceğin cümlelerin neyse, ben yaratıcıyım, ben ilham doluyum, ben güzelim. Bunun içinde zaten kanalımda olumlamaları bulacağım bir videoda mevcut. Direkt dişil enerjini arttıracak olumlamalar var. Oradan o olumlamaları dinleyerek de yapabilirsin. Oradan ilham da alabilirsin. Seninle uyan cümleleri de seçebilirsin. O cümleleri tekrarla. Bu şekilde böyle gözünü kapat. Mesela ne olsun? Ben değerliyim, ben seviliyorum, her şeyin en iyisine layığım gibi bu cümleleri tekrarla. Elin kalbinde olsun. Çünkü ne dedik? Aslında bedeni de hissetmemiz lazım. Sadece zihin ve ruhta kalamayız. Bizim bedenimiz de var ve bedenimizi de hissetmemiz lazım. Ona da dokunmamız lazım. O üç boyutlu o bedenimizi de hissedip onunla bütünleşmemiz lazım. Hepsi beraber. Dişil enerji de hem bir enerji, hem ruhsal, hem psikolojik. Yani en önemli şey zaten psikolojik. Her konuda, her şeyde ama onun haricinde bedenimizi de hissetmemiz lazım. Ve nörobilimsel olarak beden farkındalığı beyindeki insula bölgesini aktive eder. Bu da öz farkındalık ve sezgiyle doğrudan ilişkilidir. Yani şunu diyebiliriz ki dişil enerji aslında bedenini hissedende parlar. Bedeninde o enerjiyi de hissetmen gerekiyor. Bir diğeri kırılgan olmaktan korkma. Bak biz insanız. Ağlayabiliriz,
gülebiliriz, heyecanlanabiliriz, öfkelenebiliriz. Bir anda sabahtan akşama kadar ağlayıp ertesi gün sabahtan akşama kadar kahkaha atarak gülebiliriz. Biz insanız. Ama nedense günümüzde yine işte o sosyal medyanın maalesef suçu bu. Sürekli pozitif ol, sürekli pozitif ol, sürekli gül, sürekli mutlu olla gördüğü için insanlar artık günümüzde kırılgan olmak eziklik gibi, zayıflık gibi gösteriliyor. Ama öyle bir şey yok. Kırılgan olmaktan korkma. Duygularını hissetmekten korkma. İnsan olmaktan korkma. Zırhlarını indir. Dişil enerji kırılganlığını utanmadan yaşamaktır. Güçlü kadın olmak, sürekli güçlü olmak, ben ağlamam, ben üzülmem demek zorunda değilsin. Hiçbir şey hissetmemek, soğukkanlı olmak, beni kimse üzemez, bu modda olmak zorunda değilsin. Gerçek güç hissedebilmektir. Gerçek güç şu kalptir zaten. Bu kırılganlık değil ya, bu güç. Ağlamak, gözyaşı senin güçlü olduğunu gösterir. Ne olur bugünden sonra bunu da fark et. Bir diğer maddemiz yavaş yaşamayı öğrenmek. Dedik ya, dişillik ve erillik, feminenlik ve maskülenlik. Feminen olmak, yani dişil olmak birazcık da aslında yavaşlamayı getirir. Maskülenlik daha hızdır, daha acelecidir, hemendir. Ama dişillik daha softtur, daha yavaştır, daha anda kalabilmektir. Daha aceleci olmadan o akışa güvenmektir. Yavaşlamak, geri kalmak demek değildir. Çok yorulduğun bir gün dinlenmek seni başarısız yapmayacak. Sadece kendinle vakit geçirmek, duygularınla vakit geçirmek kendin için, dişilliğin için yapabileceğin en güzel şeydir. Her zaman acele etmek, her zaman üretken olmak, her zaman bir yerlere koşturmak zorunda değilsin. Aksine yavaşla ki duygularınla bağ kur. Aksine yavaşla ki dişil enerjin yükselsin. Meditasyon yapabilirsin, terapi alabilirsin, güzel bir duş alabilirsin. Acele etmen gereken anlarda gerekirse daha erken evden çıkıp ama daha yavaş hareket edebilirsin. Yani artık senin yetişmektense bir yaşamayı öğrenmen lazım. Sürekli koşturmak, yetişmek, acele etmek, bir şeyler yapmaktansa anda kalmak, bir yavaşlamak. Aslında budur gerçek dişillik. Çünkü dişil enerji acelecide, hızda, koşturmada değil, huzurda büyür, huzurda yükselir. Senin huzurda, anda ve daha yavaşça yaşamayı öğrenmen lazım. Ve aslında nörobilim de bunu kanıtlıyor. Dediğim gibi bir psikolog ve bir nörobilimci olarak bu kanalda anlattığım aslında her şey bilimsel. Yavaş hareket etmek beyin dalgalarını alfa frekansına indirir. Bu da zihinsel olarak bir berraklık, bir temizlik, iç huzur ve iç denge getirir. Yani duygusal dengemizi kurar. Bizi dişil enerjimize daha da yakınlaştırır. Dişil enerjimizi daha da arttırır. Bilimsel olarak da bize çok iyi gelir yavaşlamak. Konuşurken bile yavaşlayabilirsin. Bu da mesela bir örnek. Çok hızlı konuşmak zorunda değilsin. Ama böyle konuşuyorsan da lütfen kendini baskılama. Çünkü en önemli şey otantik olmak. Bunu da çok iyi biliyorsun. Özünüz neyse o olun. Zaten en değerli olan o. En kıymetli olan senin olduğun kişi. O yüzden sakın kendini değiştirme, sakın. Öyle bir şey kesinlikle söylemiyorum. Sadece birazcık daha yavaşlamayı öğrenmek olarak söylüyorum. Bir diğer maddemiz yaratıcılığını ifade edebilmek. Ne demiştik videonun başında? Dişil enerji aslında yaratıcı olmaktır. Ama bunun için sana şunu demiyorum. Gel burada Michelangelo gibi bir tablo yap demiyorum. Ya da bir Mozart gibi, bir Beethoven gibi bir beste yap da demiyorum. Tamam mı? Yaratıcılık için. Böyle inanılmaz büyük sanat eserleri de yapmana gerek yok. Ama evinde de yaratıcılık yapabilirsin. Journaling de bir yaratıcılıktır. Şiir yazmak da bir yaratıcılıktır. Mesela benim bir danışanım var. O kadar güzel şiirler yazıyor ki duygularını hatta şiirleriyle ifade ediyor ve seanslarımıza bunu da getiriyor. Ve diyor ki mesela pazartesi günü şöyle hissetmiştim ve bu konuda şiir yazmıştım ve hani bu da bir sanat. Anlatamam yani, o duyguları öyle bir hissediyorsunuz ki bu bir yaratıcılık aslında. Yaratıcılık aslında yaşamı güzelleştirmektir. Bu hafta Halloween haftasıydı. Ben tüm evimi o şekilde dekor ettim. Bundan sonraki haftalarda yılbaşı haftaları başlayacak. Christmas, yılbaşı. Evimi o şekilde dekore edeceğim mesela. O şekilde tasarım yapacağım. Bu da aslında bir dişil enerji. Olduğum yeri düzeltmek. Ya da en basitinden bir yaratım örneği söyleyeyim mi size? Bu herkesin unuttuğu bir şey. Aslında gündelik hayatta hep yapıyoruz. Bir yer var, hepimizin evinde olan bir yer ve biz orada müthiş yaratımlar yapabiliriz. Ne sizce? Mutfak. Neden? Şöyle düşün. Yumurtayı, sütü ve unu karıştırıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Kabartma tozu ekliyorsun. Vanilya ekliyorsun. Biraz yağ ekliyorsun. Karıştırıyorsun. Onu karıştırıyorsun ve bundan bir şey yapıyorsun. Mesela kek yapıyorsun. Pankek yapıyorsun gibi. Yani yumurtayı, unu, sütü karıştırıp yeni bir şey yapmak da bir yaratıcılıktır. Yaratıcılığını mutfakta da kullanabilirsin. O senin içinde var. Sen sadece yaratıcılığını nasıl dışa vuracağını
olacağını keşfetti. O yüzden dediğim gibi sanatta böyle yepyeni bir tablo yap da demiyorum, müzik de yap demiyorum, yepyeni bir beste de yap demiyorum ama o yaratıcılığı sen kendin bulabilirsin. Mesela benim en çok yaptığım şey yine ahşap boyamak. Ya ben boyama yapmayı çok seviyorum. Evimde böyle görseniz bana çiçek geliyor. Sevgilim mesela çiçek yolluyor. Onun vazosu, ben onun vazosunu boyuyorum mesela gibi. Bu aslında bir yine yaratımdır, yaratıcılıktır. Bir diğeri terapi almak. Çünkü terapi aslında direkt bizim duygularımızla ve kendimizle bağ kurmanın en güzel yoludur. Ve tabii ki dişilliğimizle de, dişil enerjimizle de. Dişil enerjiyi arttırmanın en etkili yollarından biri kendinle ve duygularınla bağ kurmaktır. Ve bunu derinlemesine yapmanın en iyi yolu da terapi almaktır. Terapi ne hissettiğini anlamaktan çok daha fazlasıdır. O bastırılmış duyguları, o çocukluk travmalarını, tüm hayatını yöneten o inançlarını, her türlü inanç olabilir, ilişkiler olabilir, parayla olan ilişkin olabilir, sağlık olabilir, yaşam şeklin olabilir. O inanışların veya kontrol etmezsem güvende olmam inanışı veya ben sevilmeye zaten değer değilim inanışı veya terk edilme korkun, mükemmel olmalıyım ki hayat güzel olsun inanışı. Bu inanışlardan milyarlarca var. Aslında bu kalıpları da çözümlemektir ve bunları dönüştürmektir. Ve bu gereklidir çünkü dişil enerji aslında kendine güvenmek, kendini sevmek ve akışta da kalabilmektir. Çünkü dişil enerji aslında kendine güven ve kendine sevgidir. Kendine değerdir. Ama bunları yapamamanın sebebi de maalesef o çocukluktaki inanışlar veya yaşadığımız olaylar. İlla çocukluk olmak zorunda değil. Senin 10 gün önce arkadaşınla yaşadığın bir tartışma da senin tüm hayatını şekillendirebilir. Şu an aşık olduğun kişiyle yaşadığın bir problem de yine tüm hayatını veya gelecekteki ilişkilerini de şekillendirebilir. İşte bu noktada terapi almak zaten dişil enerjimiz için çok önemlidir. Biri seni dinlediğinde, senin duygu ve düşüncelerini önemsediğinde, kendi sesini duyduğunda, kendi kalbine temas ettiğinde enerjin yükselir, auran parlar, sezgilerin açılır, duygusal olarak daha güvende ve dengede hissedersin. O yüzden bu noktada profesyonel bir destek almak, bir psikologla çalışmaya başlamak kendin için yapabileceğin en güzel kararlardan biridir. Ve benden terapi almak isteyenleriniz için de info@bestedoğa.com mail adresine mail atabilirsiniz. Benden online terapi veya yüz yüze terapi alabilirsiniz. Bir diğer maddemiz kendine şefkatli davranmak. Dişil enerji kendine iyi davranan kadında çoğalır. Sürekli kendini eleştiren, sürekli kendini yargılayan, sürekli kendinden mükemmeli bekleyen bir zihin maalesef dişil enerjiyi köreltir. Aslında psikolojide de bunun adı var. Yani bunları eğer yapıyorsanız hani psikolog olarak söyleyebilirim ki bu aslında içsel ebeveyn figürüyle alakalı. Yani eğer kendine sert davranıyorsan, acımasızsan, dış görünüş olarak olabilir, başarısal olabilir. Genel olarak öyle bir iç sesin varsa bil ki aslında bu başkasının iç sesiydi. Sen sadece bunu içselleştirdin. Bunu da fark etmeni isterim. Ama bugün artık bir fark yarat. Artık kendine de ki sen elinden geleni yapıyorsun de. Kendine bu kadar acımasız davranma. Kendine bu kadar sert davranma. Bir hata yaptığında kendine kızma. Benden hiçbir şey olmaz deme. Kendine acımasızca konuşma. Ben de insanım de. İnsanlar hata yapabilir de. Benim de duygularım vardı. Ben de insanım de. Kendine kötü davranma. Kendine acımasızca davranma. Çünkü unutma ki şefkat dişil enerjinin köküdür zaten. Hele bir de öz şefkat en önemli şeydir bu noktada. Kendine şefkat duyman gerekiyor. Dişil enerjinin yükselmesini istiyorsan öz şefkatini geliştirmen gerekiyor. Bunun için de kanalımda olumlamalar bulabilirsin. Buradaki öz şefkat, öz değer, öz sevgi gibi ayrılıyor. Öz şefkat kısmının dakikaları ayrılık zaten. Sadece öz şefkati de dinleyip videodan çıkabilirsin. Bugünden itibaren öz şefkatini de geliştirmen gerekiyor. Bir diğeri güvende olmayı seç. Dişil enerji korku ortamında büyümez. Korku zihnine seni sürekli hayatta kalma modunda tutar. Ama güven ruhu yaşama moduna geri getirir. O güvenli yaşama, o huzurlu yaşama. Ve bu güven dış dünyadan değil, İç dünyandan gelir. Meditasyon, dua etmek, nefes egzersizleri yapmak, terapi almak, doğada vakit geçirmek, yürüyüş yapmak. Bunlar seni bu frekansa taşır. Güvende hissettiğinde kalbin açılır. Dişil enerjin yükselir. O dişilliğinle, o ruhunla bütünleşirsin. Sezgilerin netleşir. Çünkü zaten artık kendini güvende hissedersin. Güvende hisseden bir insan da korkusuzca sever. Korkusuzca duygularını yaşar ve korkusuzca hayatını yaşayabilir. İşte o anda o dişil enerji döner.
yükselir. Ve son olarak da şunu unutmayalım. Dişil enerji hatırlanır, öğrenilmez. Videonun başına ne demiştim? Bu zaten senin içinde var. Sen sadece bunu hatırlaman lazım. Senin o dişil enerjiyi yükseltmek için öyle etrafta saçma sapan o duyduğun şeyleri yapmana gerek yok. Onları yapmana gerek yok. O zaten senin içinde. Sen sadece onu hatırla. Dişil enerji sonradan edinilen bir özellik değildir. O zaten senin içinde olan, sadece bugün konuştuğumuz maddelerdeki gibi davranışları uyguladığında yükselecek bir enerji zaten. O senin içinde. O senin doğanda, o senin hücrelerinde, o senin DNA'nda var zaten. Sadece yaşadığın toplum, geçmiş travmaların, çocukluk deneyimlerin, bulunduğun kültür, mükemmelliyetçiliğin, kaygıların, bunlar senin dişil enerjini yükseltmeni ve yaşamanı engelleyen şeyler. Bunlar seni dişil enerjiden uzaklaştırdı. Zaten o dişil enerji senin içinde aslında var. Şu an bile bu videoyu izleyerek bile dişil enerjin için zaten çok güzel bir adım attın. Ve artık kendine izin ver. Sevmeye izin ver. Üzülmeye izin ver. Ağlamaya izin ver. Güvenmeye izin ver ve kendine dön. Çünkü dişil enerji bir şey yapmakla değil, bir çaba göstermekle değil, kendin olmakla yükselir. Bunu sakın unutma. O halde sizi çok seviyorum. Bu videonun size çok faydalı olacağını da umuyorum. Ve eğer kanala abone değilsen de kanala abone olmayı unutma lütfen. Ve videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı da paylaşmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Ve diğer dişil enerjilere ilham olması adına da videoyu paylaşmayı unutma. Ki paylaştıkça dişil enerjimiz de çoğalsın. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.